merhaba. Umarım sağlıkta ve afiyettesinizdir ve her şey sizin için yolundadır. Geçen gün çok sevdiğim ve çok yakın olduğum bir arkadaşımla, ki kendisi profesyonel bir sporcudur ve yaptığı sporun da Türkiye'deki en büyük isimlerinden biridir. Yahu dedi Atakan, öyle yemek yapıyorsun falan dedi. Bizim şu sporcu yemekleri hep böyle tatsız tuzsuz olmak zorunda mı? Hani yağsız falan yiyoruz da tatsız tuzsuz olmak zorunda mı? Bununla da ilgili bir şey yapabilir misin? Ya da bir önerin olabilir mi diye sorduğunda açık konuşmak gerekirse zihnimde bir ışık yandı. Evet, bu videoda da sporcu canlılar için onların hem işini çok kolaylaştıracak, hem spora uygun, hem de çok lezzetli bir yemek üretebileceğimi düşündüm. Bu videoda da onu yapacağız. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Malzemelerimizle başlayalım. Malzemelerimiz çok basit, çok sade, fakat başta da söylediğim gibi çok besleyici ve sporcular için de çok uygun olduğunu düşündüğüm bir tarif. Burada neyimiz var? Başlangıç olarak burayı siz kendiniz şekillendirebilirsiniz. Ben burada kırmızı lahana kullandım ve onları da şu şekilde doğradım. Burada bir çay bardağının 1/3 kadar diyebileceğim, belki 1/4 zeytinyağım var. Bir çay bardağının 1/3 kadar limon var. Limon suyum var, sıktım. Yine bir çay bardağının 1/3 kadar elma sirkesi var. Burada da burası size kalmış. İstediğiniz baharatlarla çeşitlendirebilirsiniz. Ama ben bu tarifte sadece sarımsak tozu kullanacağım. Kurutulmuş sarımsak tozu bu. Ve burada da bir çay kaşığı kadar sarımsak tozum var. Bu da size kalmış. Burada bir çile biberim var. Bunu marinasyonun içerisinde kullanacağım. Şimdi göstereceğim. Bunu da değiştirebilir ve şekillendirebilirsiniz. Size kalmış. Tuzum ve karabiberim var. Tarifimiz çok basit, çok kolay. Bunu spora giderken bu şekilde hazırlayıp sporumuz ne kadar sürecekse dönüşte hemen pişirmek üzere dolapta bekletebiliriz. Fakat spor sonrası yenebileceğini düşündüğüm çok güzel bir öğün olacak. Önce tavuklarımla başlıyorum. Şöyle bir buzdolabı poşeti alıyorum. Önce tavuklarımı bu şekilde şinitsel boyutundaki şinitsel tarifimde var. İnce ince kestim şu şekilde. Onları gelişi güzel, bunu özellikle söylüyorum, gelişi güzel, üst üste gelecek şekilde değil. Böyle şeyin içerisinde, torbanın içerisinde yamuk yumuk kalacak şekilde gelişi güzel bu buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Sonra ara ara size başta gösterdiğim çili biberini şu şekilde doğradım. Onları içine atıyorum. Biraz daha gelişi güzel bir şekilde tavuk etlerim. Biraz daha çili biber. Buraya tuz atmayacağım. Buraya sadece karabiber ekliyorum poşetimin içine. İstediğim kadar. Başta gösterdiğim sarımsak tozumu ekliyorum. Ve limon suyumu ekliyorum. Sonrasında poşetimin şöyle havasını alarak ağzına düğüm yapıyorum ve bunu olabildiğince karıştırıyorum.
Bu şekilde. Her şeyin birbirine geçmesini sağlayarak. Bu şekilde karışımımı, limon suyunu, sarımsak tozunu, karabiberi, çili biberlerin her tarafına gelecek şekilde böyle karıştırıyorum. Bunu kenara alıyorum. Sonrasında kırmızı lahanalarıma geliyorum. Bunlar için de yine buzdolabı poşeti kullanacağım. Onları da buzdolabı poşetimin içine yerleştiriyorum. Kırmızı lahanalarımı da şu şekilde buzdolabı poşetime yerleştirdikten sonra başta gösterdiğim sirkemi içine boşaltıyorum. Zeytinyağını içine boşaltıyorum. Tavuklara tuz atmamıştık farkındaysanız. Bunun içine birazcık tuz atıyorum. Bunun da tıpkı tavuklarımda olduğu gibi ağzını kapatıyorum. Ve yine tavuklarımda olduğu gibi karıştırıyorum. Tavuklarım burada limon suyunda, sarımsak tozunda, lahanalarım burada sirkede ve tuzda marine olacaklar. Ben şimdi sporumu yapabilirim. 1,5-2 saat sonra gelip zaten hazırlar. Pişirmek 2 dakikamı alacak. Tavuklar şu şekilde kendini bırakana kadar, bakın görüyorsunuz artık hiç dibe yapışma falan yok. Hiç çevirmiyorum onları. Kendilerini bıraktıktan sonra diğer yüzeylerini çeviriyorum. Zaten tavuklarım ince. Hemen pişecekler. Bu şekilde diğer yüzeylerinin de pişmesine izin veriyorum. Tavuklarımın diğer yüzeyleri de yine size başta gösterdiğim gibi hiç bir mukavemet göstermeden tavadan ayrıldıktan sonra şu şekilde artık benim için pişmiş demektir. Zaten çok inceler. Onları kurutmak istemiyorum. Şimdi sunuma geçebilirim. Muhteşem dinlenmiş kırmızı lahana salatamı da ilave ediyorum. Sirke ile beklemiş suyundan da tavuğumun üzerinde biraz gezdiriyorum. Ve son olarak bir kaşık, hadi belki 1,5, bana yetmeyecek görünen o, yoğurt ilave ediyorum. Ve tarifimi bitiriyorum. Umarım severek pişirir, sevgiyle paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun.